Evet, çekim için ufak bir ara verdikten sonra çekim ekibi olarak tekrar yeni bir çalışmayla birlikteyiz. Bu 11 kişilik bir eğitim grubunda burada bir üyemiz eksildiğine göre 7 kişi canlandırıyor olacağız. İlk kayıtta da söylemiştim. Biz hepimiz psikodramatistiz. Burada gerçek bir çalışmış gerçek kişi yoktur. Bu grup ısınması olarak tüm grup müzik eşliğinde yönlendirilmiş bir imgeleme tekniğiyle oluşturulmuş kişisel bir bağlantı köprüsünden geçerek acı ve değer mirasını veren bir atayla karşılaşılan bir ön çalışmayla başlayan bir ısınmayla girdik. Bırak gelsin diyerek gelen ata ile karşılaşma psikodrama sahnesinde mümkün oldu. Gönüllü kişimiz Uydurma adıyla eli boş kalmış vefa kız. Şimdiki hayatında vefalı bir kadın. Önce ısınmadan ufak bir kesit sunacağız. Garberek Writes. Evet, gözlerinizi kapatın. Sen diye hitap edeceğim. Nefesine odaklan. Şimdi benimle birlikte derin bir nefes al. Tut. Ağzından üfle. Boşalt. Boşalt. Şimdi geçen çalışmada oluşan bağlantı köprünü gör. Yavaş yavaş ilerle. Geç. Atalardan birisi gelecek bugün. Geçen seferkilerden biri. Bırak gelsin. Karşılaş onunla. Nasıl görünüyor? Bak. İncele. Ne giymiş? Nasıl duruyor? Sana bakıyor mu? İncele. Onu davet edebileceğini karşılaşmaya söyle. Nasıl karşılıyor bak. Şimdi el sallayarak ayrıl. Geri dön. Yavaş yavaş köprüden geri geç. Buradaki koltuğuna, şimdi buradaki koltuğuna gel. Odaklan, bedenini dinle. Derin bir nefes al. Ağzından üfle. Gözlerini açabilirsin. Evet, şimdi tek tek konuşmaya başladılar. Küçük bir grup olarak hepsi birbirini duymak istediği için ikili çalışmalar yerine bütün grup çalışmacısı, bütün grup birlikte çalışmayı seçtiler. Çalışmak isteyen kişi olarak Vefa kız gönüllü oldu ve seçildi. Şimdi onunlayız. Ayşe Vefa kızı alalım.
Evet, sen en erken gözlerini açtığını. Evet, çünkü Evet, hızlı geldi. hızlı geldi. Sana geçen Ve sefer hediye vedalaşmak istemedim. istemedin. Geçen sefer elin boş kaldı, hediye gelmedi. Böyle ellerin kaldı orada. Şimdi gönüllü oldun. Hı hı. Hangi hatan geldi bu çalışmada acaba? Anneannem. Anneannen. Ha, evet. Evet, Evet. onunla karşılaşmak, ona bir şeyler söylemek. Önce sen başlasan iyi olacak gibi hissediyorum. Ne dersin? Evet, anneannemle konuşmayı çok isterim. İstersin. Ona çok şey söylemek istiyorum. Tamam. Güzel. Seç anneanneni. Tuğçe. Tuğçe. Buradaki Tuğçe, orada gruptaki Naciye'miz ve evet. Evet, şimdi anneannenin adı neydi? Duru. 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 Aa, güzel. Aha. Güzel. Şimdi senle başlayacağız. Anneannen ol. Anneannenin rolüne geç. Merhaba Duru nine. Sana Merhaba. nine dememiz iyi mi? Evet, bana torunum Duru nine derdi zaten. Aa, güzel bulduk. Bize biraz kendini tanıtır mısın? Ee, Ben Duru nine. Ee, Öleli 20 yıl kadar oldu. Öldüğümde Vefa yanımda yoktu. Ama çok vefalı bir kızdır benim torunum. Sık sık ziyaretime gelir. Beni hiç unutmaz. Ee, Ben yaşamımın son yıllarında biraz onları üzdüm. Çok hastalık geçirdim. Hastalık. Evet, çok hastalıklar geçirdim. Ee, Son yıllarımda hep hastaydım. Beni sık sık doktora götürürlerdi. Bak hiçbir şeyin yokmuş derlerdi bana. Hmm, Öyle mi? Böyle geçti, evet, son Biz yıllarım. dinleyeceğiz şimdi Duru'nun. Ben o önce konuşacak dedim ama sen öyle bir başladın ki şimdi bu hastalığı beraber bir dinleyelim bakalım diyorum. Ne dersin? Olur. Evet. Kapat gözlerini. Yaslan arkana. Bedenini dinle şimdi tamamen. Vefa kız sana bu bedenini ödünç verdi. Artık Duru nineyi dinliyoruz, tamam mı? Tamam. Evet. Duru nine, dinle bedenini nasıl, bak bakalım. Sıcak, soğuk, basınç, acı, gerginlik, herhangi bir duyum var mı bedeninde? Olağan dışı bir duyum. Gerginlik var. Gerginlik. Nerede yer almış? Bu gerginlik nerede yer alıyor? Daha midemde, karnımda. Karnında. Hı Güzel. İyice dinle onu. İyice odaklan karnına. Evet. Şimdi seninle bir oyun oynayacağız, tamam mı? hı. Evet. Diksin, rahatsın değil mi? Evet. Belin rahat. Evet. Şimdi bu gerginlik bir nesne tarafından yapılıyor olsaydı ne varmış gibi orada? Benzet ve gör. Bir küp var. Küp. Evet, kapaklı, içi su dolu. Ha, su küpü, evet. İçi su dolu. Evet, Kapak da var. kapak da var. Görmeden inanma, dur bakalım. Evet. Şimdi derin bir nefes al ver. Gevşe. Şimdi o kapak açısına geç, kapak ol. Kapak sensin. Sen görüyorsun her şeyi o açıdan. Merhaba kapak. Merhaba. Ne var içeride? Ne görünüyor? İçerisi boş. Boş mu? Boş, evet. Su küpü boş. Evet. Sen nasıl bir küpsün? Bize şeysin, kapaksın. Ne işe yararsın? Ben bu küpün üstünü örtüyorum. Ve içeriye çer çöp girmesini, böcek girmesini engelliyorum. Evet. Topraktan yapılmayı. Topraktan. Güzel. Derin bir nefes al ver. Küp açısına geç. Küple konuşuyorum. Merhaba küp. Merhaba. Bize kendini anlatır mısın? Hmm, Ben bir su küpüyüm aslında. Topraktan yapılmayı. Duru ninenin gelin geldiği evde duruyorum. Gelin geldiği evde. Evet. Ha, ne kadar eskisin kim bilir. Evet. Çok eski. Burada torunları
çocukları hep ben büyüttüm. Aha, Onların evet. büyüşüne şahit oldum. Tamam. Sen ne zaman hastalık haline geldin? Böyle boşaldın, gerginleştin. Biliyor musun ne zaman? Gör. Bu zamanı, bu sahneyi, senin doğuş zamanını gör. Durum yine eşini kaybettiğinde geldim. Aa, eşini kaybettiğinde. Evet, anladım. Evet. Güzel. Tekrar derin bir nefes al ver. Duru ninenin bedenine geç. Duru ninesin tekrar Vefa kız bedenini sana ödünç verdi Duru nine. Kocanı gör Duru nine. Gördün mü? Gördüm. Tebessümünden anladım. Evet. Nasıl görünüyor? Konuş onunla hadi. Seni çok özledim. Çok yalnız kaldım senden sonra. 19 yıl tek başıma. Senden sonra çocuklar da yoktu evde. Torunlar da gittiler de ben yalnız kaldım. Evet. Çok zordu sensiz geçirmek. Uzun yılları. 19 yıl sensiz. Anladım. Duru nine bunları söylerken neler hissediyorsun onu da söyle. Bunu sana şu anda söylerken içim İçim parçalanıyor. özledim. Evet. Evet. Çok zordu. Çok zordu. Evet. Evet. Gözyaşlarını görüyorum. Evet. Evet. Kocan da görüyor mu gözyaşlarını nasıl bakıyor sana? Şefkatle bakıyor. Şefkatli. Tamam. Derin bir nefes al ver. O açıya geç kocan ol. Rol değiştir. Merhaba. Evet. Merhaba. Eşini duydun mu? Duydum ve çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Söyle ona neler yaşıyorsan şimdi. Alçın, iyi ki seninle geçti bütün yıllarım. İyi ki seninle geçirdim bu hayatı. Çok özledim seni ama yalnızlığını duymak da çok üzdü beni. Evet. Çok güzel zamanlarımız geçti senin. Çok güzel zamanlarımız Evet, geçti. çok güzel. Evet. Dolu doluydunuz. Dolu dolu. Dolu doluydunuz. Evet. Hiçbir Evet. pişmanlığım yok. Hiçbir pişmanlığın yok. Evet. Yani yaşadıklarına teşekkür ediyorsun onunla. Ha? Çok teşekkür ederim. İyi ki Evet. hayatındaydın. İyi ki şimdi yoldaşım. Güzel. Derin bir nefes al ver. Tekrar Duru nine ol Vefa kız. Duru ninesin. Vefa kız sana bedenini ödünç verdi. Kocanı duydun Duru nine. Ona başka bir şey söylemek ister misin? Bir şey yapmak ister misin? Yani her zaman yaptığım gibi onun belki sırtını sıvazlamak isterim, dokunmak isterim. Sırtını sıvazlamak. Evet, Oo. Ah öyle. sizin kuşak. Oh oh. Evet yap Biraz onu. seve seve. Yap onu. Evet o da karşılığını veriyor sana. Evet nasıl memnun gör. İyi ki yaşadın. Evet. İyi ki bu çocukları yaptık. İyi ki bu ömrü onunla geçti. Evet. Evet Durun yine son yapmak istediğin tamamlandı. Ona hoşça kal de. Gönder. Şimdi bedenine gel. Buradasın. Şimdi buradasın. Nasıl bedenin dinle. Hastalık yok.
Ha, gerginlik geçti mi? Evet. Evet. Bak bakalım küp nasıl? Gün içi dolmuş. İçi dolmuş. Senin yaşlar aktı bence oraya. Ha? Evet. Evet. Hayat, Unutulmuş acı. Evet. hayat Gözyaşı suyuyla keseleri dolmuş. vardır, bilir misin? Ta uygarlığın ta ne zamanlarında. Bu küp de öyle oldu şimdi. Bakalım hikayesini daha neler duyacağız. Tekrar bedenindesin, gevşek ve rahatsın. Şimdi ninnenin bedeninden çık. Vefa kız ol. Vefa kızsın, ninen karşında. Gözünü açtığında onu karşında da göreceksin. Ona neler söylemek istersen söyleyeceksin. Aç gözlerini, psikodrama sahnesindeyiz. Ninen karşında bak. Evet. Sen neler söylemek istersin ona? Duru nine. Evet. Hikayeniz tanık olduk. Bakalım Evet. senin torun neler söyleyecek sana? Anneannem zamanında gelemedim yanına ama seni e, hep çok düşündüm, hep çok sevdim. Hala daha çok seviyorum, özlüyorum. Ama seni dedemle birlikte mutlu görmek, iyi olduğunu bilmek, huzurlu olduğunu bilmek bana çok iyi geldi. Evet. Tamam. Vefa kız. Şimdi anneanneni spontan dinleyeceğiz. Bazen böyle de yaparız. O rolden dinleyeceğiz. Sana ne söyleyecek duyduklarından. Uymazsa seni sokacağım role. Oldu mu? Yani bu uymuyor diye düşünürsen, anneannem böyle değil diye düşünürsen bildir bize. Evet, Duru nine. Yavrum, kızım, ne güzel çocuktun. Ne güzel çocuksun hala. Evet. Özlüyorum seni. Özlüyorum. İyi ki senin Gözlüyor musun aynı zamanda? Gözetiyor musun? gözlüyorum. Bazen öyle Gözetiyorum. şeylere inanırız değil mi? Evet. Hmm, Evet. 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 İyi ki senin ninenim. Evet. İçinde kal. Evet. Güzel. Uydu galiba Vefa. Evet. Çünkü onu düşündüğümde ve andığımda, yani seni düşündüğümde ve andığımda içinde bir yerde hissediyorum varlığını. Evet. Bugün başka bilgiler de aldın. Bence teşekkür edip uğurlama zamanı geldi. Teşekkür ederim anneannem. Evet. İyi ki anneannemiz. Evet. Teşekkürü içimden uydurmadım değil mi? Senden geliyormuş gibi düşündüm. Evet. Tamam. Güzel. Şimdi ikinizden rol geri bildirimleri alalım. Anneannenin rolüne girdin, bedeninde imge dramada, deden rolüne girdin. O rolleri üzerinden çıkarmak için rollerden geri bildirim alalım. Psikodrama kısmında giren Naciye'den geri bildirimler alalım. Evet, Vefa. Ah, anneannem rolündeyken kendimi çok rahat hissettim. Biraz hüzünlendim. Ama o rolden hani eşimle buluşmak, e, o güveni, o rahatlığı yaşamak, yalnız olmadığını hissetmek iyi geldi. O yalnızlığım gitti bir yerde ve bütünleştim aslında. Evet. E, rahat bir şeydi, akıştı benim için. Evet, Aktı şaşırtıcı gitti. şekilde değil mi? Akıp gitti. Bütün yönergeler tak 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 hemen geldi. Çok güzel. Evet. Şey çok ilginç oldu benim için. Küp deneyimi. İçim boşken doldu. Hı hı. Ee, Evet. baştan bir dolu zannediyordum ama sanırım siz tekrar bakın, bak o küpe, görmeden inanma deyince tekrar bir kontrol ettiğimde boşmuş aslında. Ve boşalmış hastalık olarak değil mi? Evet. Evet, Evet. İlginç. Evet. bir varsayımla hareket etmişim. İlk Evet. başta varsaymak olmuş benim için.
Evet, dolu Sonrasında olsun, dolu. anneannem iyi olsun, bizi üzmesin, bizi üzdü diyordu. Onları üzdüm diyordu. Bu bence senin lafındı, bizi üzdü ama neyse hadi kadına kalsın bakalım. Boş küpü de doldurmuşum zaten. Güzel, güzel. Evet, sen Ee, neler yaşadın Tuğçe rolde? Ben o sırt sıvazlama yani Duru nine rolündeyken eşinin sırtını sıvazlarken Vefa kız ben böyle ellerimde bir karıncalanma hissettim. Eee, Sonra sanki üçümüz el ele tutuşmuşuz gibi o kübün de olmasıyla birlikte ellerimiz kavuştu gibi geldi. Kavuştu gibi, çok güzel. Hı hı. Tamam, çok güzel. Son bir teknik yarım kalmış bir şeyi tamamlayacağım şimdi Vefa. Orada seçmedik çünkü imge dramada seçmeye gerek yok. Dedeni seçer misin? dedemin. Dedeni seç buradaki grup üyesi arkadaşlarından. Kimi istersen. Ee, Turan. Güzel. Aşağı alalım ninenin yanına mümkünse. Evet. Şimdi onları bu son sahnede gördün ya Hı hı, sırtını hı sıvazlarken. hı. Duru nine seni öyle yaparken görebilir Hı miyiz? hı. Sırtını sıvazlıyorsun kocanın. Evet, hissediyor musun kocası? Evet. Adı ne onun? Şah dede. Şah dede, evet. Benim şah dedem. Şah dede. Güzel. Şimdi onları gözlerini kapat. İçinde karnına yerleştir. Senin karnına. Sonra yukarı göğsüne doğru çıkar. Mümkün olursa orada birlikte gör. İkisi birlikte. Güzel. Ayşe o gözü kapalıyken Tuğçe ile grup üyesi Şahdede rolünü oynayan Turan'ı yukarı alalım. Mümkünse. Evet. Evet, açabilirsin. Evet. Hazır mısın gruba katılmaya? Hazır. Çok iyi geldi. Teşekkür ederim. Evet. Hepimiz birlikteyiz. Evet, Vefa'yı dinledik. Onun yaşadıkları yüzümüzde, içimizde bizim de pek çok şeyi tetikledi. Şimdi yaptığımız şeyleri basamak basamak bir gözden geçirirsek, özellikle ısınmayla birlikte Atay'la karşılaşmada karşımıza gelen sahnelerde doğuş durumuyla birlikte bir yasa doğru işin nasıl geliştiğini gördük. Şimdi grup üyesi olarak ve kendileri olarak çekim ekibi paylaşımda bulunacaklar. Dinliyoruz. Evet. Beni etkiledi. Babaannemin sık sık ağrıları olurdu. Acaba neymiş onlar? Gezen ağrılar vardır. Tıpta bilirsiniz aslında bedende hiçbir hastalık yoktur. Kadıncağızın sık sık böyle şikayetleri, yılların acıları, savaş, yoksulluk, ölmüş kardeşler, pek çok şeyi deneyimlememe rağmen bu açıdan, bu ağrının bu dinlenmesi açısından babaannemi andım içimde. Ha bir de anneannem vardı tabii. O da bu tıpkı buradaki Vefa kızın anneannesi gibi çok genç olmasa bile son 10 yılını gene dul geçirecek gibi şey yapmıştı. Lütfüm lütfüm diye kıvranmıştı. Yani bu hayatlarda eşlerin erken ölümü gerçekten yaşlılığın tasarlandığı, hayal edildiği gibi geçmeyişi
ruhsal açıdan ne kadar zor, bir kez daha onu düşündüm. Çünkü onların, dediğim o kadınların bütün o zamanki deneyimlerinde bütün emekleri çocuklar ve eşler için oluyor. Annelik, eşlik çok önemli roller, komşuluk rolleri gibi sosyal rolleri olsa da kendi dünyalarında küçük, daha sosyal etkileri büyük işler de olmuyorlar. Bir kuşak farkı olarak da sanırım bize bu okuyun mesajını veren, ileten kendi annem dahil bu noktada bir erken tükenmişlikle ilgili gibi hem düşünceler geçti hem duygular geçti içimden. Bu arada belki sizde de bir şeyler uyanmıştır. Var mı paylaşım? Evet. Turan. Senin paylaşımının üzerine ince ben de kendimi düşündüm. Yani tabii bu yaşa gelinceye kadar kendi yaşlarımızın süreçleri, anne babamızın yaşlılık süreçlerini de izliyoruz ve onları taşıyoruz kendi içimize. Etkilenmemek mümkün değil. E, e, Yaşlılıkta yavaş yavaş ben de yaşlılık öncesi diyeyim yani veya yaşlığa doğru adım atmakta olduğum için çocuklar da büyüdü, gittiler. Sanki o döngü gibi hissediyorum. Hani benim de yaşadığım bir döngü gibi hissediyorum. Ve bu döngü içerisinde şimdi sıra çocuklarda. Onların bana bakışını benim onların yaşındaki anne ve babama, ebeveynlere bakışım şeklinde algılıyorum. Doğru veya yanlış bilmem. Benim algılamam öyle. Bu döngüde yaşlılığın kötü yanı ileriye dönük beklentilerin olasılıklarının daralması ve bunun sıkıntısını yaşıyorum ben. Yani çocuklar uzağa gitti. Ortanca ablama gıpta ediyorum, onun çocukları yakınında. Büyük ablama gıpta ediyorum, onun çocukları yakınında. Ama küçük ablam, bir çocuk Amerika'da, bir çocuk işte ondan uzak İzmir'de. Benim çocuklar da dağıldılar. Annem şey derdi, ya ablamların uzağa gitmesine, ya ben bunların göbeklerini uzağa mı attım acaba falan diye böyle bir laf söylerdi. Düşen göbeklerini uzağa attım herhalde falan diye çok özlerdi. Ben de özlüyorum. E, Bu oyun ve senin söylediklerin üzerine e, öyle olmamak, hani bir şeyler yapmak için kendimi güdüleme arzusu duydum. Yani o güdüleme arzusunu evvelden de duyuyordum ama bu şimdi şey oldu bende, yani daha pekişti. Pekiştirdi. Bunu paylaşmak isterim. Bir şeyler yapmak lazım. Yani Evet. okumadığın kitapları okumak, yapmadığın şeyleri yapmak, olumlu bakmak. Çünkü hayatın bu sürecin sonlanma e, olduğu gerçeğinin, hayatın sonlu olduğu gerçeğinin farkına varmak. Geçen hafta işte Zeynep Hanım'ın paylaşımında da hani geçen sefer e, anne, anneannem benim içimde yaşıyor, bende var olduğu müddetçe. O devam edecek şeklinde, yani böyle benim algıladığım bir paylaşımda bulunmuştu. Ee, O da beni etkiledi. Çocukların içinde yaşayacağım ama benim hayatım benim için ben öldüğümde sonlanacak. O ana kadar ne yapabilirim? O anı cesaretle karşılamayı umuyorum. O ana kadar ne yapabilirim? Ee, Bu oyun ve senin paylaşımın bana bunları çağrıştırdı. Evet. Çok derin. Bir şeyler yapmak lazım. Evet. Evet. Güzel. O zaman galiba tamamız. Ben bir Evet. paylaşım yapabilir miyim Tabii izninizle? evet. Herkes yapabilir. Evet. Yani sessiz bir tanık olarak izlerken çok çok derinden etkilendiğimi söylemek isterim. Aslında eş zamanlılığı da beni çok etkiledi. Çok çok yakın bir zamanda, daha çok yeni, kendi atalarım, kendi geçmiş kuşaklarım üzerinde kendi geçmiş kuşağımdaki kadınlardaki hareketsiz kalan bedenler, ağrılı ve hareketsiz kalan bedenler konulu bir çalışma yaptım ve aslında Turan'ın söylediğin üzerine ben de görünmez
olarak taşıdığımız yükleri dile getirmek istiyorum bu paylaşımda. Yani ben 4 kuşak öncesindeki bir kadın atamın, annemin anneannesinin büyük kayıplar ve çok sayıda kayıplar, göç, ölüm vesaire büyük kayıplarla baş etmek zorunda kalıp nasıl kendini hareketsiz hale getirdiğini, herhangi bir hastalığı yokken ve onun yükünü benim sanki kayalar dolusu bir yük gibi nasıl taşıyor olduğumu ve kendi bedenimde de bunu nasıl ağrılarla devam ettiriyor olduğumu, kendi kayıplarımın ötesinde bir ağırlık olarak nasıl yaşadığımı fark etmiştim. Burada da Vefa Kız'ın hani Duru nine olarak midesindeki küp ama kendi bedeninde acaba bunu hangi ağrılarla nasıl yaşadığını da merak ettiğimi söylemek isterim. Çok Evet. derinden etkilendim. Çok teşekkür ederim. Evet. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Ben ediyorum. Evet, çok önemli bir noktaya bizi götürdün. Evet. Berna'nın paylaşımından hareketle birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hani dans terapisinin eğitiminde de kuşak aşkın çalışırken hep bedenim hareketsizleşiyor. Çok zorlanıyorum o çalışmaların içine girerken. Hani sizinle eğitim sürecinde de o kuşak aşkın yerlere ne zaman gitsek böyle bir ağırlık, bir donukluk, bir sindirememe hali hissediyorum bedenimde daha çok. Hani böyle birçok şey geçiyor aklımdan. Vefa Kız'ı izledikten sonra da paylaşmak istiyorum ama sanki böyle bir şey durduruyor, böyle ayaklarımdan tutup hani bütün bedenimi donduruyor gibi hissediyorum. Bunu da biraz hani kendi o köklerimden kopuşum ama oradaki o acılarla ilgili de farkında olmadığım bağların bir şekilde beni hala etkiliyor oluşuna bağlıyorum ama Evet. bir yere hani bir yere çıkmıyor, sadece etkilendiğimi paylaşmak istedim. Evet, teşekkürler. Böylece yeni bir çalışmada yeni adayların nasıl belirdiğini de görüyoruz, değil mi? Kayalar, e, uyuşmalar, donmalar, değil mi? Ağırlıklar. Bunlar hep psikodramanın bir oyundan öbür oyuna akan şeylerini oluşturuyor. Celal'in de bir paylaşımı var sanırım. Evet hocam, ben ısınma sırasında anneannem aklıma gelmişti ve ben yüzünü göremedim. Anneannem katarak dolayısıyla ameliyat olmuş ve sonra kendini koruyamadığından bir gözü kördü. Annem uzun hani onlara çok yardımcı oldu. Özellikle annem ve dolayısıyla biz birlikte çok vakit geçirdik anneannemle ve dedemle. Ve şimdi Vefa Kız'ın yani Duru ninenin hikayesindeki o küp dedemin bahçe evindeki bir kuyuyla özdeşleşti benim. Ve orada işte o kuyuya bir kalemim düşmüştü. Kalemi almak için bir kovayla yardımıyla o kalemi tekrar almıştık. Onları tekrar hatırladım. Deden mi Aslında aldı kalemi? yok, babam yardımcı oldu. Baban aldı. Anneannem Ha, değil duyamadım de orayı. babam Evet. yardımcı olmuştu. Ama burada hani günün ana konusu sanırım anneanne hikayeleri hepimiz için. İlginç, değil mi? Evet, öyle Yine oldu. yani onların yaşadığı dönem dolayısıyla kendilerini çok koruyamamış olmaları, hani benim anneannemin gözünü kaybetmiş olması, diğer anneannelerin kendi hani sağlıklarını tam yerinde tutamamış olmaları aslında bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bizim hem geçmişimizle hem geleceğimizle sürekli bağ içinde olduğumuzu anlattı bana.
Teşekkürler. Evet. Yani Turan hocamın da bahsettiği aslında buydu. Yani aslında biz bu bağı ne kadar güzel tutabilirsek o kadar daha güzel bir yaşama geçeceğiz. Ama bazen o küçük duygu birikimleri bizde bu aksaklıklara neden oluyor. Diye düşünüyorsun. Evet, Evet. tabii. Hepimiz için genellemek durumunda olmasak da hikayelerimizi paylaşıyoruz. Evet, hepinize çok teşekkürler. Şimdi bu grup düzenine gitti, bizim canlı bir şekilde katılmamızı sağladığı için orada rol üzerinde kalmadık. Burada kendimizdeki şeyleri paylaştık. Bunda da sakınca görmeyenlere teşekkür ediyorum. Şimdi bir hafta sonra Vefa Kız çok önemli şeyler söylediği için bu çekimi bir hafta sonra Vefa'yı dinlerken duyduklarımızla devam ettirip tamamlayacağız. Şimdi tekrar grup düzlemine giriyorum. Haftaya buluşmak üzere. Herkese iyi bir hafta dilerim. Herkese merhaba. Bir hafta sonra tekrar beraberiz. Protagonistimize öncelik veriyoruz bildiğiniz gibi. Evet Vefa Kız, neler yaşadın? Bazen eş zamanlıklar oluyor. Kuşak Aşkı'nda çok oluyor biliyorsunuz. Onu da araştırma projemize aldık. Dışarıdan gelen tesadüfi gibi anlamlı bir tesadüfen gelen bilgiler de oluyor. Senin bize aktaracaklarını merakla dinliyoruz. Evet, ben oyundan çok etkilendim. Annemle sohbet ettim deneyimden sonra. Hikayelerini daha iyi ve daha derin anladım. Annem hiç bilmediğim bazı şeyleri ilk kez konuştu. Anneannemin meğer bir üvey annesi de varmış. Anneannem ve dedem ayrı ayrı aileler olarak 1912 yıllarında Balkan Harbi'nde Osmanlı'ya sığınmışlar. Ve biri 3, biri 5 yaşındaymış o zamanlar. İstanbul'a gelmişler. Aynı mahallenin çocukları olmuşlar anneannem ve dedem. Göç sırasında çok sıkıntılar yaşanmış tabii ki. Yerleşik hayat kurarken de çok sıkıntılar yaşamışlar. Anneannemin ailesi o zaman altın küpler varmış. Küpte biriktirilirmiş bu altınlar. Onların bir kısmını İstanbul'a getirebilmişler bu kaçtıkları dönemde. Ben şöyle yorumladım, küpün bir anlamı da bu olsa gerek diye düşündüm. İlk ısınmada çünkü elimin neden boş olduğunu, neden bu kadar üzüldüğümü de anladım. Biraz bununla yorumladım. Annem biraz da kırgın olduğunu fark ettim. Erkeklere verilen, kurulan imtiyaz haklarını kendilerine sağlanmadığı için biraz ailesine kırgınmış. Onu fark ettim. Benim için çok ama çok anlamlı oldu bu gördüklerim. Evet, çok ilginç. Evet. Değil mi? Ne kadar belki göçler sandığımızdan çok önemli. Evet, teşekkür ederiz. Şimdi bakalım bu hafta başka tetiklenenler oldu mu? Belki hikayeler duyacağız. Belki başka çekimlerde de oradan bir şeyler getiririz. Ben şimdi çekim düzlemine getiriyorum. Lütfen hepiniz güzelce sıyrılın rollerden. Bütün aldığınız rolleri üstünüzden çıkartın ve isminizi duyurun. İnciğim, 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 İnciğim. Ben Evet. Turan'ım. Turan'ım. Evet.